Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizlerle bazlama yapacağız. Çayın, kahvaltı saatlerinin vazgeçilmez tariflerinden bazlamayı mini bazlamalar olarak yapacağız. Haydi bu lezzetli tarifin yapım aşamalarına birlikte geçelim. Şimdi bir yoğurma kabımızın içerisine ilk önce bir un eleyicimizin içerisine unumuzu ilave ederek üst su bardağı un kullanacağız. Birinci bardağımı ilave ettim. Evet, şimdi ikinci bardak unum ve üçüncü bardak unumu da tarifime ilave ediyorum. Mayalı tariflerde unumuzu elemek önemli. 2 çay kaşığı tuzum var. Tuzumu tarifime ilave ediyorum. Ve daha sonra tuzum ile unumu elim yardımı ile şöyle karıştırıyorum ve unumun ortasını havuz gibi açıyorum. Tarifimizde 1 su bardağı ılık su kullanacağız. Suyun ılık olması önemli. Tarifimize ilave ettik. 1 yemek kaşığı kuru mayam var. 4 yemek kaşığı zeytinyağımı ilave ediyorum. Ve hamurumu şöyle kenarlardan un alarak parmak uçlarım ile yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Ne çok sert ne çok yumuşak bir hamur elde edeceğim. Yumuşağa yakın orta sertlikte bir hamurumuz olacak. Bu yüzden biraz elimize yapışacak. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa bazlamamız o kadar yumuşak olur. Yavaş yavaş hamurumuz da toparlanmaya başladı. Son şeklini almaya başladı. Artık elim ile hamurumu topluyorum ve hamurumuzu yoğurduk. Hamurumuz hazır. Şimdi hamurumu bir tane yoğurma kabıma alıyorum. Üzerini streç film ile kaplayacağım hamurumun. Şimdi streç filmimi açıyorum. Evet, şöyle streç film ile hamurumuzun üzerini kaplıyoruz ki hamurumuz hava almadan, üzeri kurumadan mayalansın diye. Ortam sıcaklığı mayalı hamurlarda çok önemli. O yüzden üzerini mutfak bezlerim ile kapatarak hamurumu en az 1 saat dinlendiriyorum. Hamurumuz 1 saat dinlendi. Evet, gördüğünüz üzere çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi üzerindeki streç filmimi hamurumdan ayırıyorum. Hafif şimdi ellerimi unlayacağım. Ellerimi unlayarak hamurumu yoğurma kasemden ayırıyorum. Elimi unlama sebebim hamurumun elime çok fazla yapışmasını istemiyorum. Hamurumuz gördüğünüz üzere çok güzel bir kıvamda. Tezgahımızı unluyoruz. Şöyle birazcık daha un serpeceğim ve unumu serptiğim tezgahımın üzerine hamurumu alıyorum. Dışarıdan içeriye doğru katlayarak hamurumun içerisindeki gazını çıkartıyorum. Dışarıdan içeriye katlamak önemli mayalı hamurlarda. Evet, artık hamurumuz yavaş yavaş hazır. Şimdi artık bezeleme zamanı. Bazlama hamurumu bir bıçağım yardımı ile ortadan ikiye kesiyorum. Ve şimdi siz değerli izleyenlerime iç dokusunu da hamurumuzun göstermek istiyorum. Şimdi hamurumuzu 4 eşit parçaya bölüyoruz. Biz minik bazlamalar yapacağımız için her bir parçayı yeniden ortadan ikiye bölerek 8 eşit parçada beze elde edeceğiz. Yoğurduğumuz hamurumuzdan 8 adet bazlama çıkacak. Siz daha da tarifi çoğaltabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Şimdi elime hamurumu alarak iyice avuçlarımın içerisinde ovalayarak bezelerimi hazırlıyorum. Şimdi bir beze daha yapalım hep birlikte. Hamurumu avucuma alıyorum. İyice yoğurarak avucumun içerisinde iyice yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Şimdi bir bezemiz daha hazır.
Evet, artık bezelerimiz hazır. Şimdi hazırladığım bezelerimi hiç oklava, merdane kullanmadan sadece elim ile bu şekilde bastırarak bazlamalarımızın hamurunu hazırlamış oluyoruz. Herkesin yapabileceği kolaylıkta bir tarif. Hiç açmaya gerek olmadan bazlama yapıyoruz. Şöyle kalınlığını ve dokusunu da sizlere göstereyim. Şimdi bir adet daha parmak uçlarımla açarak hamurumu hazırlıyorum. Evet, tüm bazlama hamuruna şimdi aynı işlemi uyguluyoruz. Hamurlarımızı tekrar mayalayacağız. Bunun için tekrar streç filmi örtüyorum hamurlarımın üzerine ve 1 saat daha hamurlarımı üzeri kapalı şekilde dinlendireceğim. Yeniden mayalanma işlemine bırakacağım. Evet, artık dinlenen hamurlarımızın örtülerini açıyoruz. Hamurlarımız çok güzel mayalanmış. Tekrar elimiz ile şekil veriyoruz. Artık yavaş yavaş bazlamalarımızı pişirebiliriz. Tavamı ısıttım. Isıttığım tavama bazlamalarımı koyuyorum teker teker. Bazlamalarda tavanın sıcak olması ve çevire çevire pişirme işlemi çok önemli. Şimdi hamurumun hafif altı kızardı. Hemen diğer yüzünü çeviriyorum. Birazcık daha kızarınca hemen diğer yüzünü çevireceğim. Gördüğünüz üzere yavaş yavaş bazlamalarımız pişiyor. Artık son kez bazlamamı çevirdim. Üzerine bir çatalım yardımıyla tereyağımı sürüyorum. Evet, tüm bazlamalarımıza şimdi tereyağımızı sürüyoruz. Artık son kez bazlamalarımı çeviriyorum. Nefis oldular, mutfak nefis koktu. Bu basit tarifi tüm mutfaklarda denemenizi tavsiye ederim. Bazlamalarımızı bir mutfak havlusu altında 15 dakika dinlendirdikten sonra servis edebiliriz. Evet, bazlamalarımız artık servise hazır. Şimdi bir adet bazlamamızı birlikte şöyle parçalayalım ve iç dokusunu da size göstermek istiyorum. O kadar güzel bir şekilde pişmişler ki yapan, deneyen herkese afiyet olsun, şifa olsun.